Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Ben melek kanadı konseptli bebek şapkası ve patiği hazırladım. Bugün sizlere patik modelinin yapımını göstermek istiyorum. Melek kanadı bebek şapkası yazdığınız zaman şapkanın yapımına da ulaşabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz koyu renkte bir ip kullandım. Melek kanatlarının daha belirgin olması için. Çok hoş bir takım oldu. Bugün bu güzel patiğin yapımını birlikte göreceğiz. Dediğim gibi şapkasını da merak edenler melek kanadı bebek şapkası yazarak kanalımda anlatımına ulaşabilirler. 1-1,5 yaşa kadar uygun büyüklükte bir takım oldu. Dilerseniz birlikte yapımına geçelim. Melek kanadı bebek botumuzun malzemelerini göstermek istiyorum. Biraz koyu renkte bir ip kullandım. Çünkü koyu renk üzerinde melek kanatları daha güzel patladığı için koyu renk bir ip kullandım. Fakat bu ip videoda anlatıma çok uygun değil, belli olmuyor. Bu yüzden farklı, aynı kalınlıkta, açık renkte bir ip ile patiğin yapımını sizlere göstermek istiyorum. Kullandığınız kanadın ipi de kullandığınız patik ipi ile aynı kalınlıkta olmalı. Şimdi dilerseniz önce patiğimin hemen başlangıcını göstermek istiyorum. Ama patiğimin kullandığım ipi Nako Elite Baby. Burası renk numarası. 100 gramı 250 metre olan bir ip kullandım. Aynı kalınlıkta ip ve aynı kalınlıkta tığ ile ördüğünüz takdirde aynı ölçülerde bir patik elde edebilirsiniz. 3 milim kalınlığında tığ kullandım. Dediğim gibi koyu renk olduğu için ben size bugün daha açık bir renk ile anlatımını yapmak istiyorum. Kullandığım ip aynı kalınlıkta fakat daha açık bir renk. Öncelikle zincir çekerek örgüme başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek. Bir yaşa çok rahat, hatta esneyen bir model olduğu için 1,5 yaşa kadar uygun olacaktır. Başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Buraya çakma sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Zincirimle birlikte 1, 2, 3 tane sık iğne hazırlamış oldum. Bu patik modelini büyütürken veya küçültürken tek değişmeyen nokta başlangıç noktasına 6 adet, bitiş noktasına 6 adet, ister sık iğne ister trabzan fark etmez, yapmanız gerekiyor. Aradaki zincire tek olarak yapmanız gerekiyor. Şimdi burada devam ediyorum. Başlangıçta 3 tane hazırladım. Bir sonraki zincirime geçiyorum. 1. Buraya bir tane ayraç koyabiliriz. Başlangıcı sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi tekrar başını doladım. Hemen yanına batıyorum. 2, 3, 4, 5, arada 6 adet çakma sık iğnem var. Sonuncu deliğe geldiğim zaman, sonuncu zincire geldiğim zaman buraya 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Benim ipim ve tığım kalın olduğu için bunu sık iğne şeklinde yaptım. Trabzan olarak da hazırladım. Onu da denedim ama çok büyük oldu kullandığım ip ve tığ kalınlığı yüzünden. İnce iplerle örüyorsanız
bunu sık iğne yerine trabzan şeklinde örmelisiniz. Ama dediğim gibi tek değişmeyen burada son ve başlangıçtaki son yuvada 6 adet ilmek hazırlamalısınız. Bunu da isterseniz şu şekilde hemen ayıralım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hemen yanına batıyorum. Bundan sonra tek olarak devam ediyorum. 1 2 şurayı da ayırmak istiyorum. 3 4 5 6. Burada son yuvaya geldiğim zaman başlangıçta 3 tane hazırlamıştım. Aynı yuvaya 3 adet daha sık iğne yapıyorum. 2 3. Başlangıç zincirinin içerisine batıyorum. Aldığım ilmeği kapatıyorum. Burası topuk kısmını oluşturuyor. Burası burun kısmını. Topuk kısmında bir tane yuvanın içerisinde 6 adet ilmeğiniz olması lazım. Burun kısmında da aynı şekilde 6 adet. Bu aradaki tekli kullandığımız ilmekleri büyüterek veya küçülterek patiğinizi istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. İlk sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekip başını doluyorum. Başlangıç noktasına batıyorum. İlk boşluğa 2 adet sık iğne yapıyorum. Sonraki boşluğa bir tane. Sonra tekrar çift olarak yapıyorum. Sonra tek. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sıraya geçtiğiniz zaman ilkine çift, sonra tek, sonra çift, sonra tek olarak batmanız gerekiyor. Devamındaki ilmekleri her defasında bir defa batıyoruz. 2 3 4 ve 5. Tekrar işaretlediğim yere geldiğim zaman buraya çift. 1 aynı yere batıyorum. 2 sonra tek, sonra tekrar çift olarak batıyorum. İkinci sırada topuk ve burun kısmındaki artışlar bu şekilde olacak. Sonra tekrar tek, sonra tekrar çift olarak batıyorum. Sonra tekrar tek olarak batıyorum ve işaretli olan son yere geldiğim zaman çift olarak batıyorum ve bu dönüşü de tamamlamış oluyorum. Dönüşler bu şekilde gayet düzgün ve muntazam olacaktır. İster sık iğne ile yapın, ister trabzan ile fark etmez. Sonra tekrar tekli sık iğnelerime geçiyorum. 2 3 4 5 6. Sondaki 3 adet sık iğneye geldiğimiz zaman burada son zincirde 6 adet vardı. 3'ünü başlangıçta ördük. 3'ü örgümüzün sonuna kaldı. Bir, iki tane
çift battım. Sonra tek batıyorum. 1 2 tane batıyorum ve zincirimin içerisine girerek sıramı kapatıyorum. İkinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi son sıraya geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Başlangıç noktasına batıyorum. Başlangıç tekrar çift olarak yapılıyor. Sonraki tek. Sonra tekrar çift olarak batıyoruz. Ve sonra tekrar tek olarak. Burada bakın son çiftli ilmeğim var. Bunun sonuncusunun üzerine tekrar çift batıyorum. Ve topuk kısmındaki ilk yarı artışını tamamlamış oluyorum. Devamında 1 2 3 dördüncüye geldiğim zaman ikili trabzan şeklinde örüyorum. Beşinciyi aynı şekilde ikili trabzan şeklinde örüyorum. 1 2 3 4 5 altıncıya geldiğim zaman çiftli trabzanın başındayım. Bu yüzden buraya çiftli trabzan yapıyoruz. Ama bu çiftli trabzanı üçlü trabzan olarak örmem gerekiyor. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Sonra tek batıyorum. Sonra tekrar aynı yere 2 defa batıyorum. Bu şekilde aynı yere 2 defa batıyoruz. Sonra tek. Sonra tekrar 2 defa batarak aynı güzergahı takip ediyoruz. Ve burası burun artışı. Tek battım, sonra aynı yere 2 defa batıyorum. Sonra tek batıyorum. Sonra tekrar çift batıyorum. Sonra tek batıyorum. Sonra tekrar çift. Sonra tek batıyorum. Burada sonda çiftli aynı yere çift battığımız trabzanımız var. Buraya kadar devam etmemiz lazım. 1 2 defa battım. Bakın çiftli trabzanımın sonuncusuna tek olarak batıyorum. Burada bir alt sırada çiftli trabzanımız vardı. Bunun üzerinde bir çift bir tek şeklinde devam ediyoruz. Sondaki çiftli trabzana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Böylece burası burun kısmını oluşturan artırmamız oluyor. Sonrasında ikili trabzan yapıyoruz. 2 adet. Bundan sonra çarpma sık iğneye tekrar geri dönüyoruz. Burada bakın çiftli yaptım. Yere geldim. Buraya kadar her ilmeğin üzerine bir kez batarak geliyorum. 4 adet çakma sık iğne yaptım. Tekli. Sonra çift. Aynı yere 2 defa batıyorum. Sonra tek batıyorum. Ve sonra tekrar çift.
ve sonra tekrar tek olarak batıyorum. Bu şekilde bir çift bir tek, bir çift bir tek şeklinde devam ediyoruz. Son kez buraya çift batıyorum. Ve zincirime batıyorum. Burası son sıra olduğu için zincirin içerisine değil, ara boşluğuna girerek ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi burada taban kısmımız tamamlanmış oldu. Bundan sonra patiğimizin üst bölümüne geçiyoruz. Burada taban ve üst bölümünü ayıran bir sıra işlem yapıyoruz. Bunun için 2 adet zincir çekiyorum, başını doluyorum. İlmeğimin tepesine değil, şekilde arka ara boşluğundan girerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar aynı şekilde ilmeklerin ara boşluğuna giriyorum. İkili trabzan şeklinde örüyorum. Bu sırayı ilmeklerin tepesine değil, ara boşluklarına girerek tamamlıyoruz. Her ilmeğin arasına bir kez girerek bir sıra ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Böylece ilk sıramı tamamlamış oldum. Başlangıç noktasına batarak ilmeğimi kapatıyorum. Burada ikinci sıraya geçmeden önce patiğimizin beyaz çizgi şeklindeki bölümünü oluşturmak istiyorum. İpimi burada bırakıyorum. Hemen beyaz ipime geçiyorum. Burada ilmeğimin ara boşluğundan giriyorum. İpimi içeri kısımdan çıkartarak ilmeğimi oluşturuyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine batıyorum. İpimi arka taraftan alarak ilmeğimden geçiriyorum. İpim patiğimin iç kısmında devam edecek. Bu şekilde ilmeklerimin içerisinden geçerek sıramı tamamlıyorum. Patiğimin etrafını dolandığım başlangıç noktasına batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi geçirerek örgümü bitiriyorum. Sökülmesin diye bir kere daha zincir atıyorum. İpimi kesiyorum. Buradan ipimi alarak içeriye geçiriyorum. Burayı bitirmiş oluyorum. İpimi içeriden yok ederek aralardan geçiriyorum. Şimdi hemen bir sonraki sıraya geçelim. 2 adet zincir çektim. Başlangıç noktasına tekrar bir daha batıyorum. Bundan sonrası ikili trabzan olarak devam edecek. Her trabzanın üzerine bir defa batarak devam ediyorum. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz. Örgümün etrafını dolanarak geldim. Son trabzanımı yapıyorum. Zincirimin içerisine batarak kapatıyorum. Patiğimin üst bölümünde 2 sırayı tamamladığım 3. sıraya geçtiğim zaman burun kısmını da eksiltmeye başlıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Hemen aynı yere batıyorum. Başlangıç trabzanıma 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trabzanımı tekli olarak yaptım. Başını doluyorum. 16. trabzanımı yaparken 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Son ilmeği kapatmıyorum. Başını doladım. Hemen yanına geliyorum. 2 ilmeği bir defada aldım. Oluşan 3 ilmeği bir defada kapattım. Bunu 2 ilmeği bir defada kapatarak tek ilmeğe düşürdüm. Bu 1. Tekrar başını doladım. Hemen yanına giriyorum. 2 ilmeği örüyorum. Son ilmeği kapatmıyorum. Bu şekilde 2 ilmeği birlikte kapatarak ikinci ilmeğimizi oluşturduk. Sonra tekrar ilmeğimi tek örüyorum. Kapatmıyorum. İkinci ilmeğimi de bir kere örüyorum. Kalan ilmekleri bir defada kapatıyorum. 3, aynı şekilde dördüncü kez uyguluyorum. Aynı şekilde 5. kez ilmeğimi teke düşürüyorum. Aynı şekilde 6. kez ilmeğimi teke düşürüyorum. Aynı şekilde bunu 7. kez uyguluyorum. Böylece 2 ilmek teke düşerek devam etmiş oluyor. Burası burun kısmımızı oluşturuyor. Bu işlemi 7 kez uyguladık. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra her trabzana bir defa batarak örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde her trabzana bir defa batarak sırayı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Zincirime batıyorum. İlmeğimi kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 15. Bu şekilde 15 trabzanı ördüm. Burada çift kapattığım trabzanım var. Bunun öncesine batıyorum. Bir kez örüyorum, kapatmıyorum. Başını doluyorum, sonrasına batıyorum. Bir kez örüyorum. Oluşan 3 ilmeğimi bir defada kapatıyorum. Burası burun kısmını oluşturan eksiltmeler. Devam ediyorum. Başını doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Başını doluyorum. Tekrar bir sonraki boşluğa giriyorum. Oluşan 3 ilmeği bir defada kapatıyorum. Tekrar başını doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bu şekilde 2 ilmeği bir defada kapatmış oluyorum. Tekrar bir sonraki boşluğa girdim. Başını doladım. Son bakın 2 ilmeği kapattığım bölüm. Bunun bir öncesine bir sonrasına giriyoruz. İlmeğimizi bir kere de kapatıyoruz. Son kapattığımız ilmeğin üzerine son kez kapatıyoruz. Diğer trabzanları her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman zincirime batarak ilmeğimi kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Topuk kısmından sonra 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şu anda örgümün 5. sırasındayım. Başını doladım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum.
şekilde devam ediyorum. Sadece burun kısmında eksiltme olduğu için diğer yerlerde her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde devam ediyoruz. Burada şu anda eksiltme yaptığım trabzanımın üzerine geldim. Burada teke düşürdüğüm trabzanımın öncesine bir tane trabzan yapıyorum. Sonrasına bir tane trabzan yapıyorum. Ve iki trabzanı bir defa da kapatıyorum. Tekrar başını doladım. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Başını doladım. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Ve bir kere de ilmeklerimi kapatıyorum. Bu sırada sadece 2 eksiltme yapıyoruz. Devamındaki ilmekleri her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde yapıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı kapatıyorum. Sıra sonuna geldim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sırayı tamamladık. 6. sırada ise artık lastik bölümüne geçiyoruz. 2 zincir çekiyorum. Burada ilmeğimin tepesine değil, bu şekilde önce arka taraftan ara boşluğuna girerek örüyorum. Sonraki trabzanımı ön taraftaki ara boşluğuna girerek örüyorum. Sonra tekrar arka taraftaki ara boşluğuna girerek örüyorum. Ön taraftaki ilmeğimin ara boşluğuna giriyorum. Bu şekilde ilmeklerin bir defasında arka boşluğundan girerek örüyoruz. Sonrasında ön taraftan ara boşluğuna girerek örüyoruz. Bu şekilde lastiğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Lastiğimizi kurduğumuz ilk sırada burun kısmında son kez eksiltme yapıyoruz. Burada 2 defa eksiltme yaparak birer tane ilmek eksiltmiştik. Şimdi buraya gelince ilmeğimi arka yüzden girerek örmüştüm. Bu defa bu 2 ilmeğin ara boşluğundan ön yüzden giriyorum. İlmeğimi bir defa örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Yanındaki ilmeklerin ön tarafından giriyorum. Bir defa örüyorum. Kalan ilmeklerimi tek seferde kapatarak lastiğimin ilk sırasında son eksiltmemi yapıyorum. Devamındaki ilmeği arka taraftan boşluktan girerek örüyorum. Sonraki ilmeğimi ön kısımdan girerek örüyorum. Lastiğimizin burun kısmındaki son eksiltmesini bu şekilde yapmış olduk. Bundan sonra artık burun kısmında hiçbir eksiltme yapmadan örgümüze devam etmemiz lazım. Sıramızı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar zincirim içerisine giriyorum. İlmeğimi kapatıyorum. Kapanışı yaptık. Bir sonraki sıraya geçişi göstermek istiyorum. 2 zincir çektim. Burada ilmeğim arkada görünüyor. Arkada görünen ilmeklerin tekrar arka ara boşluğuna girerek trabzanımı örüyorum. Ön tarafta görünen ilmeklerimin ise tekrar ön boşluğuna girerek örüyorum. Lastiğimizi bu şekilde devam ettirmemiz lazım. Şu anda lastiğimin 2. sırasındayım. Bu şekilde 5 sıraya tamamlamamız lazım. İlk sırayı bitirdim. Devamında 4 sıra daha örerek patiğimizi bu şekilde bitiriyoruz. Patiğimizin lastiğini tamamladım. Bu şekilde sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 sıra lastik örüyoruz ve patiğimizi bitiriyoruz. Şimdi melek kanatlarını hazırlayıp patiğimize dikiyoruz. Melek kanadımızı hazırlıyoruz. Bunun için önce zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 zincir daha çekiyorum. Başını doluyorum. Elimle tuttuğum yere batıyorum. Çakma sık iğne şeklinde kapatıyorum. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.'yu son zincire yapıyorum. Son sık iğneyi yaptığım yere devam ediyorum. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. 4, 5 ve 6. Sonra diğer yapmış olduğum sık iğnelerin karşısına batarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 2 sık iğnem kaldı. Bunların üzerine yapmıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde ipimi ilerletiyorum. 1, 2, üçüncüye geldikten sonra, üçüncü işlemi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen yanına. Bu şekilde devam ediyorum. Tam şu tepe kısmına geldiğim zaman buraya 2 adet yapıyorum. Dönüşü yuvarlatmak için. Devamında birer tane yaparak aynı şekilde örüyorum. Burada yuvarlak bir şekil oluşturmuştuk. Tek zincirin içerisine 6 adet sık iğne yapmıştık. Bunun sonuncusunun üzerine tekrar sık iğne yaptıktan sonra bundan sonra trabzana geçiyorum. Başını doluyorum. 2 defa da kapatıyorum. Başını doluyorum. 2 defa da kapatıyorum. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sonuncunun içerisine giriyorum. İkili trabzanımı ördüm. Şimdi buradan sonra 2 adet daha trabzan ilave etmem lazım. Başını doladım. Son battığım yere giriyorum. Buradan bir ilmek aldım. Bu ilmeği bir kez ördüm. Sonrasında 2 ilmeği bir defada kapatıyorum. 2 ilmeği bir defada kapatarak bir tane trabzan oluşturdum. Başını doladım. Tekrar en alt tabanına batıyorum. Bunu bir defa önce örüyorum. Sonra 2 ilmeklerimi kapatarak bu şekilde kanadımı hazırlamış oluyorum. Bir zincir çektim. Örgümü tamamladım. Böylece ilk kanadımı hazırlamış oldum. Şimdi diğer ters kanadı hazırlamak istiyorum. Ben ters kanadı da aynı diğer kanat gibi hazırladım. İkisi aynı oldu. Şimdi bunu ters çeviriyorum ve bu şekilde dikerek kullanıyorum. Hazırladığımız melek kanatlarını patiğimize dikiyoruz. Şu şekilde arka dikişinin olduğu yeri çeviriyorum. Arka dikişinin olduğu yere şu şekilde hemen dikerek buraya tutturuyorum. Tel alır gibi bir kısmını tutturuyorum.
alt kısmı sabit kalıyor. Ben açık renk üzerinde anlatım yaptım ama devamında melek kanatlarımı orijinal patiğime dikerek bitirmek istiyorum. Şimdi diğer kanadımı düz uzun kısmını iç tarafa getirdim. Aynı şekilde diğer kanadımı da ayarlıyorum ve hemen onu da aynı yere dikerek patiğimi bitirmek istiyorum. Melek kanadımızın tamamını dikmiyoruz. Sadece bir kısmını dikerek alt tarafını serbest bırakıyoruz. Bu kadar yeterlidir. İpimi hemen iç kısmına tutturuyorum ve koparıyorum. Böylece patiğimizi tamamlamış olduk. Oldukça hoş ve şirin bir patik modeli oldu. Şöyle çift ile göstermek istiyorum. Hemen ölçülerini vermek istiyorum patiğimin. Alt taban ölçüsü 10 santim. Genişliği 6 santim. Yaklaşık 1 yaş civarında rahatlıkla, hatta 1,5 yaşa kadar olacaktır. Herkese kolay gelsin.